Bir sabah gözünüzü açıyorsunuz. E-posta kutunuzda beklediğiniz işe alım yanıtı yok. Sanırım yeterince iyi değilim diye geçiriyorsunuz içinizden. Peki ya sorun sizde değilse? Yaşadığınız durum gerçekten kişisel bir sorun mu? Yoksa daha geniş bir toplumsal tablonun size düşen gölgesi mi? Bugün bu iki düzey arasındaki farkı ayırt etmeyi öğreneceğiz. Çünkü bu farkı görebilmek, sosyolojik düşünmenin kapısıdır. Önce net bir başlangıç yapalım. Sosyoloji, toplumun, grupların, toplumsal ilişkilerin ve kurumların sistematik incelenmesidir. Yalnızca toplum demek bu alanı eksik anlatır. Sosyoloji, gündelik etkileşimlerden devlet politikalarına, kültürden dine, medyadan hukuka, ekonomik yapılardan teknolojik dönüşümlere kadar geniş bir yelpazeyi birlikte okur. Değişen şey yalnızca konuların listesi değildir. Asıl mesele, bu konular arasındaki örüntüleri yakalamak, ilişkilerin dokusunu keşfetmektir. Çünkü sosyolog, olguları tek tek değil, birbirleriyle kurdukları bağlantılar içinde kavrar. Bu yüzden sosyoloji toplumu inceler ifadesi doğru olsa da yetmez. Sosyolojiyi ayırt eden, ilişkisel örüntülere ve kurumsal bağlama dönük özel bakışıdır. Neden sosyolojiye bugün bu kadar ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü büyük dönüşüm anlarında, ekonomik dalgalanmalarda, hızlı şehirleşmede, dijitalleşmenin getirdiği yeni davranış kalıplarında, alıştığımız dengeler bozulur ve neyin neden olduğu belirsizleşir. Tam da bu tür sarsıntılar, toplumsal olaylara farklı bir mercekten bakmayı zorunlu kılar. Sosyoloji bir bilim olarak böyle kritik dönemlerin içinden yükselmiş, karmaşayı anlamlandırmak için geliştirilmiştir. Buradan, bilim olarak sosyolojiyi iki boyutta düşünelim. Birincisi, yöntemli ve sistematik olma iddiası. Veriyi toplayan, kavramları dikkatle tanımlayan, yargıları kanıtla sınayan bir yaklaşım. İkincisi, bakışın kapsamı. Bireysel deneyim ile kurumsal düzenin, yerel olay ile tarihsel bağlamın birlikte okunması. Sosyolojik analiz, parçaları tek tek incelemekle yetinmez, parçalar arasındaki bağlantıyı kurar. Bir lisede akademik başarıyı yalnızca kişisel çalışkanlıkla açıklamak yetersizdir. Sınıf mevcudu, kaynak dağılımı, öğretim programının içeriği, disiplin rejimi, okul-aile beklentileri ve daha nice kurumsal unsur, bireysel performansı sessizce biçimlendirir. Sosyoloji bu görünmez iskeleti görünür kılar. Şimdi, sosyolojik muhayyileye, yani bu alanın ayırt edici düşünme aracına geçiyorum. Sosyolojik muhayyile, tarih ile biyografiyi birlikte kavrama becerisidir. Kendi yaşam öykümüzü, seçimlerimizi, şanslarımızı, dönüm noktalarımızı, içinde yaşadığımız tarihsel ve toplumsal bağlamdan ayrı düşünemeyiz. Kişisel hikayem, çağımın kurumlarına, normlarına, ekonomik koşullarına, kültürel beklentilerine bağlıdır. Bu mercek bize şunu öğretir. Kişisel huzursuzluklarımızın ardında çoğu zaman toplumsal sorunlar yatar. Somutlaştıralım. Diyelim ki işsiz kaldınız. Tek bir kişinin işsizliği, yüzeyde kişisel bir durum gibi görünebilir. Belki yanlış bir zamanlama, belki yetersiz hazırlık. Ama aynı kentte çalışabilir nüfusun hatırı sayılır bir oranı işsizse, tablo kişisel olmaktan çıkar. Bu artık ekonomik yapı, eğitim istihdam uyumu, bölgesel yatırım kararları, hatta küresel dalgalanmalarla bağlantılı, geniş ölçekli bir toplumsal sorundur. Sosyolojik muhayyile tam bu noktada devreye girer ve size bireysel deneyimin arkasındaki yapısal düzeni gösterir. Benzer bir çerçeveyi evlilik ve boşanma meselelerinde de kurabiliriz. Tek bir boşanma kişisel bir öyküdür. İnsanların birbirine uygunluğu, duygusal yolculukları, iletişim ve uyum sorunları, ama belirli bir dönemde boşanma oranları genel olarak ve belirgin biçimde artıyorsa, bu artış kişisel öyküleri aşan bir işaret üretir. Aile kurumuna ilişkin toplumsal beklentiler değişiyor olabilir, kadınların ekonomik bağımsızlığı artıyor olabilir, kentleşme ve iş kültürü yeni gerilimler yaratıyor olabilir. Yani bireysel kararlar bile toplumsal bağlamla birlikte anlaşılır. Burada önemli bir prensip var. Birey ile toplumun ilişkisi tek yönlü değildir. Bireyler eylemleriyle toplumu kurar, yeniden üretir, dönüştürür. Fakat aynı zamanda toplum da kurumları, normları ve değerleri aracılığıyla bireylerin ufkunu, tercihlerini, kimliklerini şekillendirir. Bu karşılıklılık sosyolojik düşünmenin omurgasıdır. Bunu fark ettiğiniz anda ne saf bir bireyci açıklama ne de salt, toplum öyle istiyor türü, teslimiyetçi bir açıklama sizi tatmin eder. İkisi arasındaki etkileşimi ararsınız. Peki bu karşılıklılık pratiğe nasıl yansır? Gündelik bir sahne hayal edin. Toplu taşımada yer vermek, trafikte sırayı beklemek, okulda yoklama kuralına uymak. Bu davranışların her biri
bireyin niyetiyle kurumların kuralı arasında kurulan görünmez sözleşmeler gibidir. Sözleşme bozulduğunda, örneğin kural esnetildiğinde, yaptırım işlemediğinde, sadece tek tek davranışlar değişmez. Güven duygusu, adalet hissi, biz duygusu sarsılır. Makro düzeyde ise seçim sistemleri, eğitim politikaları, vergi rejimleri, sosyal yardım mekanizmaları gibi kurumsal çerçeveler, tek tek bireylerin olanak setlerini, yani gerçekçi seçeneklerini belirler. Sosyolojik muhayyile bu iki yönlü hareketi aynı kadrajda tutar. Bilim olarak sosyoloji ifadesi, yönteme ve kavramlara özen göstermemizi de gerektirir. Kavramlar net olmadığında, verileri yanlış okur. Yanlış sorular sorarız. Örneğin toplumsal olgu dediğimizde, bireyin duygularından bağımsız, dışsal ve dayatıcı niteliklere sahip. Ama yine de bireylerin eylemleriyle üretilip yeniden üretilen bir gerçeklikten söz ederiz. Bu çelişki gibi görünen gerilim, dışsallık ve inşa, sosyolojinin yaratıcı alanıdır. Nitekim ilerleyen kısımlarda norm, değer, kurum gibi kavramları ele aldığımızda bu gerilimin nasıl yönetildiğini daha berrak göreceğiz. Şimdi gündelik hayatın ortasından daha geniş çerçevelere bir geçiş yapalım. Ekonomide dalgalanmalar olduğunda sadece borsa grafikleri değişmez. Okuldan işe geçiş süresi uzar, meslek tercihlerinin cazibesi yer değiştirir, göç kararları hızlanır. Medyada yeni formatlar doğduğunda yalnızca eğlence alışkanlıklarımız değil, siyasete katılım kanallarımız, kamusal tartışmalarımız, hatta mahremiyet algımız değişir. Dini pratikler yalnızca kişisel inançla açıklanamaz. Gelenek, cemaat yapıları, hukuk, eğitim, medya ve piyasa ile kurdukları karmaşık ilişkiler de dikkate alınmalıdır. Aileye dair gözlemlerimizde, ev içi iş bölümünden çocuk bakım politikalarına, konut piyasasından çalışma saatlerine kadar uzanan kurumsal ağları düşünmeden sağlıklı bir analiz yapılamaz. Sosyoloji, işte bu ağın tamamını kadraja sığdırmayı hedefler. Bu noktada tekrar kişisel sorun, toplumsal sorun ayrımına dönmek, öğrendiklerimizi pekiştirir. Kişisel sorunlar mikro ölçekte yaşanır. Ama aynı sorun belirli bir dönemde ve mekanda yaygınlaşıyorsa, bunun arkasında kurumların işleyişi, değerlerin evrimi, ekonomik siyasal düzenin yönü gibi yapısal etkenler vardır. İşsizlik örneğine geri dönelim. Bir kişinin işsizliği, o kişinin yetkinliğini, şansını ya da çabasını tartışmaya açabilir. Fakat geniş kitlelerin işsizliği, artık üretim yapısının dönüşümünü, sektörler arası dengesizliği, eğitim istihdam uyumsuzluğunu, bölgesel kalkınma politikalarını ve kriz döngülerini konuşmayı gerektirir. Sosyolojik muhayyile bu iki çerçeveyi eşzamanlı kurar. Kişisel deneyimi yapısal bağlama bağlar. Elbette bu bakış açısının kazandırdıkları yalnızca analitik netlik değildir. Sosyolojik düşünme, eleştirel bir mesafe, empatik bir derinlik ve farklı olana açıklık kazandırır. Dünyaya alternatif biçimlerde bakabilme, başka türlü de olabilirdi diyebilme, bireysel yargılarımızı aceleye getirmeden kurumsal bağlamı da tartma becerisi, bunların tümü hem akademik hem de gündelik yaşam becerileri olarak değerlidir. Kitap sosyolojinin bu ufuk açıcı rolünü vurgular. Bazen rahatsız edici gerçekleri gösterir ama tam da bu rahatsızlık sayesinde yeni bir anlama alanı açar. Şimdi kısa bir nefes alalım ve bugünün omurgasını bir araya getirelim. Sosyoloji, ilişkilerin örüntülerini ve kurumların işleyişini sistematik biçimde inceler. Sırf toplumu değil, toplumun nasıl kurulduğunu, nasıl sürdüğünü ve nasıl değiştiğini sorar. Sosyolojik muhayyile, kişisel hikayemizi tarihsel toplumsal bağlamla birlikte okuma yeteneğidir. Kişisel huzursuzlukların çoğu kez toplumsal sorunlara bağlandığını gösterir. Birey ile toplum arasındaki ilişki çift yönlüdür. Biz toplumu inşa ederiz, toplum da bizi biçimlendirir. Dersi sonlandırırken bir sonraki videonun köprüsünü kurmak istiyorum. Sosyolojinin temel kavramlarına geçtiğimizde toplumsal olgu, norm, değer, kurum gibi yapıları tek tek ele alacağız. Bu kavramlar, bugün konuştuğumuz sosyolojik muhayyilenin sahada nasıl işlediğini görünür kılacak. Toplum bir yanılsama mı? Sorusunu kavramları titizlikle ayırt ederek örnekler üzerinde tartışacağız. Böylece kişisel deneyimden yapısal örüntülere uzanan yolculuğumuz, kavramsal bir haritaya kavuşacak.